Herkese merhaba. Ben Yakın Sanat'tan Gülpembe Yakın. Bugün sizinle kendi beynimizin hapishanesi başlıklı bir konuyu konuşmak istiyorum. Bir önceki videomda şöyle bir eserimi paylaşmıştım. Tekrar döndürüyorum. Ve bu eserin sizdeki çağrışımlarını sormuştum. Daha sonra da kendim bu eseri niye yaptığımı anlatacağımı söylemiştim size. Hayatımızda birçok engelle karşılaşıyoruz. Bu engeller sonra bizim içimizde yer ediyor. Kendimiz de bu engelleri aşamayacağımızı düşünmeye başlıyoruz sonra. Buna öğrenilmiş çaresizlik deniyor. Diyelim bir pireyi küçük şöyle bir kavanoza koydunuz. Pire normalde zıpladığında 70 santimetre kadar yüksekliğe zıplayabiliyormuş. Ama kavanozun içinde şu kadar kavanozun içinde durduğunda zıplıyor, buraya çarpıyor, iniyor. Zıplıyor, çarpıyor, iniyor derken sonradan kavanozun kapağını açtıklarında bile pire artık kavanoz yüksekliğinde zıplamaya devam ediyormuş. Kendi yeteneklerini kaybediyormuş. Filler de aynı şekilde. Fillerin ayağına ip bağlıyorlar. 1 metrelik veya 2 metrelik. Fil ancak o ipin uzunluğunda etrafta dolaşabiliyor. Daha sonradan o ipi çözdüklerinde fil yine aynı 1 metrelik veya 2 metrelik sınırlar içinde dolaşmaya devam ediyormuş. Biz de kendi hayatımızda buna benzer şeyler yaşıyoruz. Ben de yaşadım buna benzer şeyler. Okul hayatım başarılıydı, lise hayatım başarılıydı. Ama ben 80 senesinde üniversiteyi bitirdikten sonra o sene terör olayları var diye okuyamamıştım. Daha sonradan evlendim. Çocuklarım da oldu. Mutlu bir evliliğim var ama içimdeki okuma aşkını bir türlü telafi edememiştim. Ama yıllar içinde de ben tekrar okuyabilirim gibi bir düşünce olmadı. Daha sonradan bu insan bazı düşünceleri kuluçkaya yatırmış oluyor. Düşüne yapar mıyım yapamaz mıyım derken 40 yaşına kadar, 42 yaşına kadar ev hanımlığı yaptıktan sonra üniversite sınavlarına girdim ve resim öğretmenliği bölümünü okudum. Yüksek lisansımı yaptım. O arada sanatla terapi ve yaratıcılık eğitimini de almış oldum. Baştan niye yapamadım? Aynen pirenin veya filin olduğu gibi ben de kendi kendime sınırlar koymuştum. İşte bu heykelimizde, bu büstümüzde aynı. Bizim kendi kendimize koyduğumuz sınırları etrafımızdan gelen zincirler zannedebiliyoruz. Etrafımızdan bizi bir hapishaneye koyduklarını zannedebiliyoruz. Bize sınırlandırmalar getirildiğini zannedebiliyoruz. Getiriliyor da zaten. Biz bu sınırlandırmayı aşamayacağımızı düşünüyoruz. Israr edersek bu zincirleri kıramayacağımızı, hayatımızı değiştiremeyeceğimizi zannediyoruz. Yani kendi beynimizin hapishanesinde hapsoluyoruz. Bu zinciri kırabilen, değiştirebilenler de var. Ama kendi beynine sınırlar koyup, kendi hapishanesinde hapsolup bu zincirleri değiştiremeyenler, duymayanlar, görmeyenler, görse bile, bir gözü görse bile görmeyenler olabiliyor. Bu büstümüzde onu simgelemek içindi. Bizim zincirlerimiz kendi beynimizde mi, acaba dışarıda mı? Sizler de düşünün isterseniz kendi kendinize koyduğunuz sınırlandırmalar var mı? Yapabileceğiniz halde yapamayacağınızı düşündüğünüz sınırlandırmalarınız var mı? Belki sizler de yıllar içinde işte ben şunu yapacaktım da yapamadım, bunu yapacaktım da yapamadım dediğiniz bir sürü şey vardır. Belki de yoktur, bilemiyorum herkesin hayatın ama kendinize dönüp bir
sorgulamanızı istiyorum. Eğer biz beynimizdeki sınırlandırmaları kaldırabilirsek dünyayı değiştirebiliriz belki. Ben üniversiteye giderek yalnız kendi hayatımı değiştirmekle kalmadım bence. Sanatla terapi ve yaratıcılık uygulamalarını çok seviyorum. Kendim öğrendiğim teknikleri bir şekilde kendi sanat merkezimde katılımcılarla uygulamaya çalışıyorum. Başkasının hayatına da dokunmaya çalışıyorum. Başkasının hayatını değiştirmesi için onunla birlikte bir yola çıkıyoruz. Bakalım gelenlerle yolumuz nereye çıkacak? Belki sizin de yolunuz değişebilir. Belki beyninizdeki kendi zincirlerinizi kırabilir. Hayatınızı değiştirebilirsiniz. Videoyu izledikten sonra önce bu büstümün sizdeki çağrışımlarını yazarsanız sevinirim. Daha sonradan da kendi hayatınızda aslında değiştirmeyi düşündüğünüz ama değiştiremediğiniz ya da önceden değiştiremeyeceğiniz düşündüğünüz halde daha sonradan hayatınızdaki yaptığınız ne gibi değişiklikler var? Onları videonun altına yorumlar halinde yazarsanız çok sevinirim. Belki başkasına bir umut olursunuz. Başkasının yoluna bir ışık olursunuz.